Haydi gelin Yaşar Kemal'in o devasa 4 ciltlik destanına, Çukurova'nın ve Torosların tam kalbine doğru bir yolculuğa çıkalım. Bu yolculukta neye bakacağız biliyor musunuz? Tek bir adamın adının dağları nasıl inlettiğine, bir isyan kıvılcımının nasıl sönmeyen bir efsane ateşine dönüştüğüne, buna birlikte şahit olacağız. İşte aslında bütün o 4 cildin binlerce sayfanın merkezinde tam da bu soru var. Nasıl oluyor da tek bir isim, bir insanın adı, koca bir imparatorluktan, onun ordusundan, silahından daha fazla korku salabiliyor? Bu, bir kelimenin kılıçtan nasıl daha keskinleştiğinin hikayesi. Şimdi her şeyin başladığı yere, o topraklara gidelim, Çukurova'ya. Çünkü İnce Mehmet destanını doğuran o devasa çatışma, o kapanmayan yara tam olarak burada yatıyor. Yani bereketli, zengin ova ile o yoksul ama mağrur dağ arasındaki bitmeyen gerilimde. Bakın, tablo ne kadar net, değil mi? Bir tarafta Çukurova var, ağların zulmüyle sulanan, zengin ama adaletsiz topraklar. Diğer tarafta ise Toroslar, evet, özgürlüğün nefes aldığı ama yoksulluğun da kol gezdiği o yalçın dağlar. İşte bu iki dünyanın arasında sıkışıp kalmış insanların yüreğinde büyüyen bir şey var. Bir özlem ve dinmek bilmeyen bir adalet arayışı. İşte o arayış İnce Mehmet destanını ateşleyen o ilk kıvılcım oluyor. Peki gelelim madalyonun diğer yüzüne, ağaların dünyasına. Onlar için İnce Mehmet bir halk kahramanı falan değil, hayır. O, düzenlerini temelden sarsan, geceleri uykularını bölen adeta varoluşsal bir tehdit, bir kabus. Murtaza Ağa'nın şu sözlerine bir kulak verin. Aslında bu sadece onun değil, bütün ağaların yüreğindeki o büyük korkunun itirafı. Zaten korktukları şey İnce Mehmet'in kendisi de değil. Korktukları asıl şey onun adının etrafında birleşen o isyan fikri. İşte bu yüzden Mehmet'in en güçlü silahı omzundaki tüfek değil, dilden dile dolaşan efsanesinin ta kendisi. Ve bu korku ağları nasıl bir çaresizliğin içine itiyor görüyorsunuz. En meşhur iş sürücüleri tutuyorlar, Ankara'ya durmadan telgraflar yağıyor. Düşünün, bütün bir düzen, bütün gücüyle tek bir adamın peşinde. Bu durum bile o tek adamın aslında ne kadar devasa bir güce dönüştüğünü bize anlatmaya yetiyor da artıyor bile. Evet, ağaların konaklarında, iktidar sahiplerinin odalarında adı geçtiğinde bir lanet okunuyor sanki. Ama dönün Torosların o yoksul köylerine bakın, orada aynı isim bir umut duası gibi fısıldanıyor. İşte iki dünya arasındaki uçurum tam da bu kadar derin. Şimdi de efsanenin halkın kalbinde yeşeren o yüzüne bakalım. Onlar için Mehmet bir eşkıya falan değil. O, zulme karşı sıkılmış bir yumruk, bir kurtarıcı, bir umut ışığı. Devlet ne yapıyor peki? Bu efsaneyi bitirebileceğini zannediyor. Bir ceset getiriyorlar köy meydanına, işte İnce Mehmet diyorlar. Köyün üstüne bir anda ölüm sessizliği çöküyor. Aslında herkes biliyor o cesedin Mehmet olmadığını ama korkudan kimsenin dili varmıyor konuşmaya. Ama unuttukları bir şey var. Bir efsaneyi kurşunla öldüremezsiniz çünkü efsaneler başka bir dilde konuşur. Ve o dil, kadınların yaktığı ağıtların dilidir. Ama yanlış anlamayın, bu ağıtlar sadece bir yas değil. Hayır, bu bir manifestonun ta kendisi. Kadınlar o ağıtlarda Mehmet'in yiğitliğini, o büyük aşkını, adaletini anlata anlata devletin öldü dediği adamı inatla yaşatıyorlar. Efsane işte tam da bu sözlerle, bu ezgilerle ölümsüzlüğe yürüyor. Yüzbaşının o öfke dolu haykırışını duyuyor musunuz? Yerin dibine batsın böyle bir gelenek diyor. Aslında bu öfke derin bir çaresizliğin ifadesi. Devletin kaba gücünün halkın kalbindeki o sarsılmaz inanç karşısında nasıl da çaresiz kaldığını gösteriyor. Ne de olsa bir fikri, bir türküyü kelepçeleyip hapse atamazsınız değil mi? Peki, bütün bu devasa efsanenin, bu zırhın altında kim var? Gelin şimdi o katmanları bir bir aralayıp ardındaki insana bakalım. Mehmet'in kendisine. Ama uyarayım, karşımıza çıkacak olan yarı tanrı bir kahraman değil. Tam tersi, kendi yarattığı efsanenin ağırlığı altında ezilen, yorgun bir adam. Roman ilerledikçe onunla gerçekten karşılaştığımızda belki de en büyük şoku yaşıyoruz. Hani o dağları titreten İnce Mehmet var ya, o gitmiş, yerine yaralı, bitkin ve tek istediği her şeyi bırakıp gitmek olan bir adam gelmiş. İşte o an anlıyoruz bir sembol olmanın ne kadar ağır büyük olduğunu. Ve tam da bu noktada Bilge Yörük Bey'i Battal Ağa çıkıyor sahneye ve ona acı gerçeği yüzüne vuruyor. Diyor ki bu isyan yoluna çıkanların kaçınılmaz kaderidir. Dağda kalırsan bir türlü ölürsün, ovaya inersen başka türlü. Bu yola bir kere girdiysen yatağında huzurla ölmek diye bir son beklemeyeceksin. Ve sonra Battal Ağa
asıl meselenin Mehmet'in kendisi olmadığını, çok daha derin bir şey olduğunu o müthiş kavramla açıklıyor İnce Mehmetlik kurdu. Nedir bu kurt? Bu, hepimizin içinde olan, bir adaletsizlik gördüğünde uyanan o isyan ruhudur. Bastıramadığımız, asla öldüremediğimiz o içgüdü. Anlıyoruz ki İnce Mehmet bir kişi değilmiş aslında, bir ruhmuş. İşte tam bu noktada hikaye artık zirvesine ulaşıyor. Konumuz artık tek bir adamın mücadelesi olmaktan çıkıyor, artık zamanı ve mekanı aşan ölümsüz bir destandan bahsediyoruz. Battal Ağa'nın şu sözleri adeta destanın son mührünü vuruyor. Sen ne sanıyorsun oğlum Mehmet? İnce Mehmetler bitecek mi sanıyorsun diyor. İnsanoğlunun içinde bu kurt oldukça insanoğlu yenilmeyecek. Yani demeye getiriyor ki İnce Mehmetler bitmez. Çünkü zulüm var olduğu sürece insanın içindeki o adalet arayan kurt da asla uyumaz. Artık İnce Mehmet haksızlığa dur diyen herkesin ortak adı olmuştur. Ve sonunda adamın kendisi belki bir sırra karışıp yok olur ama efsanesi bir yangın gibi bütün Torosları sarar. Ve o dağların insanları her yıl yaktıkları o ateşlerle, o en yüksek zirvelerde patlayan 3 büyük ışıkla sadece bir kahramanı anmıyorlar. Hayır, onlar hiç sönmeyecek bir umudu, bir isyan ateşini harlamaya devam ediyorlar. Peki, bütün bu devasa anlatının sonunda aklımızda kalan o büyük soruya dönelim. Bir efsane nasıl ölümsüz olur? Belki de cevap şudur. Bir hikaye, tek bir insanın hikayesi olmaktan çıkıp, hepimizin içinde bir yerlerde uyuyan o kurda, o adalet arayışına dokunduğu an, işte tam o anda ölümsüzleşir.